Evet, bu videomuzda programımızda yer alan son buton olan arama butonunun sinyal slot işlemlerini yapacağız. Bu sinyal slotta ara diye bir fonksiyon çalıştıracağız. Fonksiyonumuz veri tabanın formumuzda yer alan şuradaki ve tarih calendar widget'taki girdiğimiz bilgilere göre detaylı bir filtreleme yapacak. Bu filtrelemenin AND ve OR ile olan işlemlerini ise ara butonuna basınca kullanıcıdan alacağımız cevaba göre yaptıracağız. Şimdi bununla ilgili işlemlerimize başlayalım. Bir fonksiyon oluşturdum. İsmi ara. Ondan sonra buraya şu bizim yukarıda form elemanı diye oluşturduğumuz bir fonksiyonumuz vardı. Bu fonksiyonumuz bizim veri tabanımızdaki formumuzdaki, programımızdaki line edit'ların, combo box'ların, checkbox'ın ve calendar widget'ın mevcut bilgilerini alıp bir değişkene aktardığımız fonksiyonumuz. Bu fonksiyonu ilk olarak çağırmakla başlayalım. Form elemanı. Evet. Buraya mesaj diye boş bir string değişkeni oluşturayım. Bir de mesaj olmasın, soru olsun. Yanlış söyledim. Mesajı kullanacağız şimdi. Sorgu olsun. Ve bir de sorgu alt tire detay diye yine boş bir liste oluşturacağız. Bunlar şimdi biraz sonra neler yapacağını hep beraber yazacağız inşallah. Şimdi ben buraya bir kullanıcıdan soru cevap yapacağım. Şuraya geldim. Şuraya başlıklarını düzelteyim. Veri arama yapacak bu. Bu veri aramada bir soru soracağız. Sorumuz da şu. Yine veri tabanından bilgi aranacak. Evet, devamında girdiğiniz bilgilere göre şuradaki diğer ifadeleri sileyim. Bu geride ne kaldı bizim? Message box yes ve no. Arada standart buton ifadesi mutlaka yer alacak. Girdiğiniz bilgilere göre aranan bilgi arama kriterlerinin hepsini karşılasın mı diye sorduk. Buna kullanıcı yes cevabını verirse aramamız ver ifadesinden sonra hep end'li olacak. Eğer no cevabını verirse o zaman else kısmındaki kodlar çalışacak. Burada da or ile olan SQL kodlarımız çalışacak arkadaşlar. Evet, şimdi if else yapısını kurduk. If yapısının içerisine kodlarımızı yazalım. Şimdi artık buraya öncelikle sorgu ifademizi bir içini dolduralım artık. Şurasını select yıldız from personel, yani personel tablosundan hepsini çek, neye göre ver. Şimdi artık biz dinamik bir sorgu yapacağımız için ve bundan sonrakilerinde de işte biraz sonra göreceksiniz orada end ile yazacağımızdan dolayı buraya mutlak doğru olan bir şey yazalım. İşte 1 eşittir 1 gibi. Bu tamamen size kalmış bir şey. 1 milyon eşittir 1 milyon da yazabilirsiniz. 5 eşittir 5 de yazabilirsiniz. Artık o burada sorgunun içeriğiyle ilgili olan kısmı mutlaka doğru olması gereken bir ifade yazmamız gerekiyor ki end diye devam edeceğiz bundan sonrakilerinde. Evet, artık bizim bu form elemanlarımıza herhangi bir bilgi girişi yapılmış mı yapılmamış mı onları kontrol ederek devam ediyoruz. Eğer if tc, yani eğer tc doluysa demek bu. Yani tc'de bir veri girişi yapılmışsa diye yazılır. Yani if not tc eşit değildir boşluk diye de yazabiliriz bunu. O kadar uzatmaktansa bunu yapmak daha mantıklı. Evet, şimdi sorgu ifademizi ekleme yapacağız. Sorgu artı eşittir. Tırnak içinde ne yazıyoruz? Boşluk bırakıyorum ki şu 1 eşittir 1'den sonra değilse şimdi programımız hata verir. Bu ilk boşluğu vermezsek bunların hepsine. And işte neyi arayacak ilk tc like
soru işareti. Şimdi bu soru işaretine ne gelecek onu yazalım. Bunun içinde bir liste oluşturduk. Sorgu detay diye. Bizim o detayın gelmesi sor detay. Evet, şurasını sorgu detay. Şimdi bakalım düzeldi mi? Evet, sorgu detay. Bu dizimizi çağırdık ve buna ne yapacağız? Append diyerek bir diziye eleman eklemesi yapacağız. Ondan sonra parantez içinde F string'e çevir demek. String'e çevirdik. Ondan sonra tırnak içinde ve yine yüzde işaretlerinin içinde yüzde işareti baştan da sondan da neresinden yazılırsa yazılsın TC'ye tamamını değil yazdığı kadarını bütün TC alanın içerisinde aratmak için yani sadece TC değil bütün veri tabanındaki alanlarda baştan sondan ortadan yazdığımız ifade neresinde olursa aynısını yakaladığı zaman bize filtreleme kısmında getirmesi için kullanıyoruz. Buraya da süslü parantezler içine artık değişkenimiz neydi? TC idi. Evet. Bu ifade bundan sonraki kullanacağımız hepsi için artık neredeyse ortak. Sadece alanların isimlerini değiştireceğim ben. If dedim. Tekrar bunu buraya kopyalayıp yapıştırdım. Şimdi add işlemi için aynı işlemleri yapacağım. Add. Şurası add. Şurası da add. Normalde bütün form elemanları için aynı şeyi yapmamız gerekiyor ama çok uzatmadan hatta ben şu elzesini de bir sileyim. Bizim kodlarda hatamız var mı yok mu onu bir çalıştıralım görelim. Evet şimdi formu ne ile çalışıyor? SQL kodumuzu işaret diye imlecimiz vardı. Onu execute ediyorduk. Evet. Bunun içerisine SQL ifademin kendisine sorgu. Ondan sonra bunun içerisine liste olarak aktaracak olan ne? Sorgu detay. Bunları yazdım. Peki bunları neye yazdıracağız? Table widget'a yazdıracağız. Bunu daha önce şurada veri getir diye bir fonksiyonumuz var. Orada kullanmıştık. Şurasını ve şurasını 8. videoda anlatmıştım. Şimdi ben bunların aynısını yine kullanacağım. Şurasını hepsini bir şu kısmı bir kopyaladım. Buraya getirdim. Önce formumuzu bize bir hazırlasın. Table widget'ı yanlış söyledim. Şunları şuraya doğru iteklemem gerekiyor. Evet. Şimdi table widget önce temizlendi. Başlık kısımlarını yazdık. Yeniden ölçeklendirdik. Diğeri de ne yapacağız? Artık table widget'a SQL sorgusundan gelen ifadeleri yazdırtacağız. Onun için de şurayı kopyalıyorum. İşaret execute biz kendimiz yeniden yazdık aşağıya. Onu kopyalamadım. Şuraya dipten yapıştırayım içeri doğru alsın. Evet şuradan bu for'da biraz daha içeride olacak. Şu ve şu kısmı da biraz içeride olacak. Evet. Şu temizle. Evet o da içeride olacak. Şu formla beraber olacak. For ifadesiyle. Şimdi TC ve ADA AND ile yani ikisinin de doğru olduğu bir duruma göre yazdırdık. Bir şart yazdırdık. Şimdi bunları bir görelim. Kodumuzda bir hata var mı? Evet şu an en azından ilk çalışmada bir hata yok. SQL sorgusunda bir hata var mı yok ona bakacağız. Şimdi burada kullanıcı TC alanını da doldurabilir. Ad alanını da doldurabilir. İkisini birden de doldurabilir. İkisinin birden doldurduğu alanda şimdi mesela biz burada isimleri çokça salladığımız için şuradan bir şey bulayım ben. İşte TC'sinde 77 olan ve soy adında Lee geçenleri ikisinin aynı anda olanları getirsin bize. Şunu ben bir arattırayım. Tabii yine siyah slot eklemedik. Şunu bir ekleyelim. Şu ifade yukarıya çıkmış. Evet. UI nokta btn ara nokta bunun neyine tıklandığında bağlantı yapsın nereye? Ara fonksiyonuna. Evet. Şimdi çalıştırdım tekrar. Evet dediğim gibi 77 olan ve adında Lee olan ikisinin aynı anda olduğu durumları listeleyecek bize. Yes dedim ben. End durumuna göre getirdi. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane. Şimdi mesela adında
sadece li olanları arattırırsam eğer o zaman ne getirecek? 2 kişi varmış bu şekilde. İşte TC'sinde 45 geçenleri getirsin bize. 13 kişi varmış. 7 kişi varmış. 10 kişi varmış, yanlış söyledim. Evet, gibi. Yani adında artık biz düzgün bir isim yazmadığımız için herhalde bir tane de Ahmet diye bir şey yazmışım. Ahmet diye birisi var mıymış? Bir de ona baksın. Evet, böyle bir kişi yokmuş. Dolayısıyla da kodumuz düzgünce çalışıyor. Şimdi artık yazmaya devam edelim. Şunu aşağıya doğru indirdim. Bütün form elemanlarımı teker teker buraya dahil edeceğim. Soyadı, ondan sonra unvanı, cinsiyeti, medeni hali, alanı ve branşı. Doğum tarihini eklemiyorum. Onu bir sonraki videoda ikinci bir form elemanı ile aramaya doğum tarihi kaydedilsin mi, kaydedilmesin mi diye bir soru cevapla yaptıracağız. İkinci bir hem de o zaman da birden fazla formdan çalışmayı görmüş olacağız. Evet, ben şuradan şuna devam edeyim. Soyadı, soyaddan sonra combo box'larımız geliyor. Bunlar da unvanla başlıyor. Bunların hepsinin veri tabanındaki adıyla benim yukarıdaki değişken adlarım aynı olduğu için ben bu şekilde hepsini aynı şey yazıyorum. İsimleri farklılaştırmışsanız eğer ona dikkat etmeniz gerekiyor. Hem değişkenler hem veri tabanındaki alanın adı, cinsiyet. Şimdi şurası neydi? Alani. Medeni halini atladık. Sırasına göre yazayım. Evet. Şurada medeni hali. Veri tabanında yine aynı isimle. Şimdi ad 2 tane olmuş. Onu aşağıya kopyalarım ben. Şuraya alani. Şunu buradan kestim. Ad diye 2 tane olmuş. Onu atlayarak yapmışız. Şuraya yapıştırdım. Buraya da branchi dedim. Evet. Şimdi kodumuzu çalıştıralım, bir görelim. Şimdi hiçbir şey yazmadan direkt yazdığım zaman arama yapacak mı? Yapacak. Çünkü medeni halinin seçili olmadığı durumu bekar demiştik. Şimdi bizim formumuzda 14 veri var. Bunların içerisinde herhalde bir tane evli var, bir bekar var. Arattır dediğin zaman bana bir tane bekarı getirmesi gerekiyor. Bakalım. Evet. Şimdi mesela sadece evli olanları arattır dediğim zaman da o zaman 13 kişinin kaydını getirecek. 12 kişinin. Evli olanlar geldi. Mesela artık doktor ve kadın olanları getirsin. Burayı seçmediğim için doktor, kadın ve bekar olanları getirecek. Böyle birisi yokmuş. Peki doktor, kadın ve evli olan var mı? Bir kişi varmış. İşte hemşire, erkek, bekar olan var mı? Bundan hiç yokmuş. İşte hemşire, kadın, evli olan var mı? Gibi. Görmüş olduğunuz üzere her bir alandan, şimdi bunların hepsini rastgele salladığımız için şuradan mesela bir tane de alanına göre aratma yapalım. Dahiliye yazmışım bir tane düzgün bir şey. Dahili. Hatta hepsini yazmayacağım bile. Dah geçen kelimeleri arasın. Bulması gerekirdi. Niye bulmadı? Bekar kısmı açık kaldığı için büyük ihtimal evlidir o. Evet. Dediğim gibi bir if kontrolüyle evli ve doğum tarihlerini ayırabilirsiniz bu sorgulamadan. Örnek olması açısından ben hepsini ekledim. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz bunu. Şimdi ikinci kısmımıza geçiyoruz. Artık neyi arattıracağız? Kişi ben bunu no derse artık or ile veya ile arattıracak. Şartlardan herhangi birisinin doğru olduğu duruma göre. Ben yine şuradaki sorgu ifadelerin hepsini kopyaladım. Şuradaki if'in altına else dedim. Ve bunları buraya tekrar yapıştırdım. Şunu tabii ki biraz içeri aldım. Evet. Şimdiki artık ifademiz ver, biraz önceki and de 1 eşittir 1 idi. Şartın mutlaka doğru olması gerekiyordu. Şimdi ise or ile kuracağımız için orada da şartlardan bir tanesinin doğru olması yeterlidir. Dolayısıyla buraya doğru olmayan bir şart yazmamız gerekir.
0 eşittir 1. Bu bir ifade yanlış. Yani 5 eşittir 6 da yazabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi şuraya hepsine and yazan her yere or yazıyorum şimdi. Evet. İşlem bu kadar arkadaşlar. Hemen or'la olan ifademizi de görelim. Şimdi ben buraya artık aratmasını or ile no'ya basacağım. Kullanıcıya soruyoruz ya. Biz girdi. Şimdi buraya ara diyelim. Önce hiçbir şey yokken bir arasın bakalım. No dedim ben. Neyi getirdi bana artık? Şartlardan hiçbirisini seçmediğim halde şuradaki medeni halinin tikinin atılmadığı halde bekarları listeleyecekti. Hiçbir şart tutmadı ama bekar tuttuğundan dolayı bir tane bekar getirdi bana. Şimdi mesela doktor olan veya evli olanları getirsin. Buna no dedim. Evet. Şimdi mesela unvanına bakayım. Mesela bunlar doktor. 3 kişi varmış. Ama evli olan veya dediğimiz için bu sefer bak görmüş olduğunuz üzere listenin hepsi arttı. Değiştirebiliriz. Şimdi yardımcı hizmetlerden hiç kayıt eklemedim diye biliyorum. Yardımcı hizmetler olup erkek olanlar. Ne demek bu? Yardımcı hizmetlerden veya erkeklerden aratma yapacak. Tıkladığım zaman no'ya basacaktım. Evet. Görmüş olduğunuz üzere yardımcı hizmet hiç yok ama erkeklerin hepsini getirmiş oldu bana. Şartlardan hangisi doğruysa onu getirtirdi veya komutu ile. SQL ifadesiyle ilgili kısmımız bu kadar ama şunu da yapalım. Şimdi bizim sorgumuzdan sonra tekrar şurada mesela doktor, kadın ve evli olanları arattırayım. Evet dedim. Burada bir hata mı veriyor? Bir sıkıntı var gibi sanki şu şeyde. Yes de burada. Şu işaret kısmını şu elzenin içinde kalmış. Onları bizim geri çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ondan dolayı çalışmadı. Python'un azizliğine uğradık burada. Evet. Şimdi çalışacak artık. Görelim bir daha. Doktor olsun, kadın olsun, evli olsun. Bunların üçünün şartının birden doğru olduğu yani and ile yazılmış olan bir kişi var. Şimdi mesela buradaki bu alt satırdaki boşlukların gitmesini istiyorum ben. Bunun için de çok basit bir sayaç tutacağız. Bundan önceki veri getirde bu işlemi nasıl yaptırmıştık? Şuradan göstereyim ben onu size. Yine 8. videomuzu detaylıca inceleyebilirsiniz. Şimdi normalde biz bunu şurada bir tekrar select yield count from personelden kayıt sayısına göre fetch one'dan aldırmıştık bunu ve set row count table widget'ın kaç satırdan oluşacağını buna göre yazdırmıştık. Şimdi artık burada iki tane bir select ifadesiyle yaptırmak istemiyorum ben. Bunun için şuraya bir sayaç tanımlayalım. Şuraya geldim. Sayaç eşittir 0 dedim. Ve birinci for döngüsünün içinde sayacı 1 artırdım. Sayaç artı eşittir 1. Ki buradaki for döngüsü ne yapıyordu bize? Tablodaki, veri tabanındaki bilgileri satırlar haline getiriyordu. Dolayısıyla kaç satır varsa bizim table widget'ta o kadar satırda yazdırılacak demektir. Ben şuradaki veri getirden hemen şurasını kopyalayacağım ve alttaki label'a da kaç tane veri olduğunu yazdırtacağım. Onun için şuradaki for döngülerinin dışına çıkıyorum artık. Şuraya for döngüsünün ikisinin de dışında. Şuraya artık bunu yazmayacağım. Şuraya diyeceğim ki neydi? Sayaçtı. Ve şuraya yine ne yazacağım? Yine string'e çevirerek sayacı yazdırtacağım. Şimdi göreyim. Biraz önceki doktor, kadın, evli, set text, str. Yani şuradaki bir parantezi unutmuşuz. Dedim ki doktor, kadın, evli, bir kişi gelecek. Bakalım. Evet. Bir kişi, bir tane kayıt. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.